Merhaba. Videomuzun konusu sessizlik ve hatta yalnızlık. İkisi de çoğu insan için bence zor konseptler. Ben doğduğum evde hep televizyonla yaşadım. Annem uyandığında ilk iş televizyonu açmaktı. Ve hep de şey derdi, evde bir ses olsun. Dinlemesek de fonda çalışırdı. Biz mutfakta yemek yerken de salondan sesi gelirdi. Ya da o an dinlemesek de o yüzden 90'lı yıllarda ne kadar program var hepsini bir şekilde bilmemin sebebi arkada bunun hep dönüyor olmasıydı. Anneannem de televizyon alışkanlığı olmayan birisiydi. Evde sürekli radyo açık olurdu. Polis radyosu belki bilirsiniz yaşı yetenler. Hep böyle bir ses olsun, hep bir ses olsun. Gençliğimde diyeyim, üniversitede, lisede, iş hayatında. İş biter hemen birini ararsın. Biriyle bir şey yaparsın. Ankara'da ODTÜ'de okudum. Fen Lisesi'ndeydim. Bizim işte Ankaralılar varsa bilirler. İşte Yüksel Caddesi, Dost Kitabevi'nin önü. İşte ODTÜ zaten hep bir festival alanı gibi. Hep böyle yalnız kalmak değil, insanlarla bir şey yapmak. Hep boş kalmayıp birilerini aramak üzerine bir öğrenmemiz vardı. Ta ki 2007 yılında bir kırılmayla ben Avusturya'ya gittim doktora yapmak için. Tek başıma bir ev tutmaktan gerçekten çok çekindim. Ne Almancam var ne birini tanıyorum. Bir ortak evde yaşadım. Orada öyle bir evler var, öğrenciler odaları kiralıyor. Fakat evin salonu yok. Mutfağı var, salon diye bir şey zaten yok. Dolayısıyla mutfakta bir şey yerken denk gelirsen birine denk geliyorsun evde yaşayan diğer 3 kişiye. Ama odamdayım. 15 metrekarelik bir odadayım. O kadar zor geldi ki yalnızlık. Şeyi hatırlıyorum. O zaman MSN Messenger var ve ben kucağımda bilgisayarla uyuyordum. Bilgisayar açık çünkü Messenger'da arkadaşlarım var Türkiye'deki. Böyle gözümü kapatıyorum. Uyanıyorum, tekrar bakıyorum kim onlar, onlarla yazışmaya devam ediyorum. Sonra biraz yavaş yavaş hani bulunduğum yere coğrafyaya adapte olmaya çalışayım dedim. Hadi Almanca öğreneyim dedim. Ne yaptım? Televizyon aldım. Gittim kablolu TV bağlattım. Çok da pahalı bir şeymiş onlar için. Evin ahalisi şey o ne kablolu TV mi maçı senin odada seyrederiz falan diye hemen salça olmuşlardı. Ben de böyle nasıl ya sizin televizyonunuz yok mu? Hiçbirinin televizyonla işi yok falan. Böyle sonra baktım seyredilecek bir şey yok falan. Avusturya'nın kanallarında işte başka kanallar seyretmeye çalışıyorum bilmem ne. Hafta sonu organizasyonlar bir şeyler var ama kimseyi tanımıyorum. Kimse adımı bilmiyor. O kadar zordu ki hatta şöyle söyleyeyim size. İlk 2 yıl neredeyse hani hafif depresif yaşadığım bir zamandı diyebilirim. Dilini bilmeden bir yere gitmek çok büyük cesaretmiş. Küçük bir yere gitmek büyük şehirden ben Ankara'dan işte 200 nüfuslu 200 bin nüfuslu bir yere gittim mesela. Bu çok büyük cesaretmiş. Saat 5'ten sonra hiç kimse yok sokakta. Hafta sonu herkesin evi barkı bir şeysi var. Neyse topluma adapte olmak onların ritmiyle akmak çok zaman aldı ve ben kendi evime çıktım 6 ay sonra ve televizyonum tabii benimle geldi ama televizyonda bir sıkıntı mı vardı neydi hatırlamıyorum. Gittim ikinci el başka bir televizyon daha aldım. Onda da başka bir sıkıntı çıktı. Bir noktada benim evimde 3 tane televizyon vardı dostlar. 3 televizyon da benim yalnızlığıma çare olmadı. Oradan çıkan sesler de bana yetmedi. Ben açıp işte ilk o dönemlerde YouTube bu kadar çok şey yoktu ama işte Türkiye'den bir şeyler seyretmeye çalışıyordum. Ses olsun diye. Ve büyük bir pişmanlık içindeydim. Ben ne yaptım? Yalnızım, yalnızlığa dayanamıyorum, sessizliğe dayanamıyorum. Gittim evi şöyle diyeyim Ankaralılar için oranın Tunalı Caddesi'ni düşünün. En böyle kalabalık insanların sürekli yürüdüğü caddenin ortasında tuttum ya da İstanbul için Beyoğlu diyebilirsiniz. İstiklal Caddesi gibi bir yerde ev tuttum ki dışarıdan bana ses gelsin, insanları göreyim diye, yalnız kalmayayım diye. Böyle acayip bir çıkmaz içindeyim. Sonra annem bana mektup yazmaya başladı. Enstitü sekreterine geliyor tabii. Bir gün işte iş için gidiyorum ben kağıt kalem bilmem ne. Yasemin mektubun var dedi. Annemle telefonda konuşuyoruz ama böyle tatlılık yapıp bana mektup yazmış. Neyse aldım mektubu böyle 3-5 sayfa falan kalınca dedi ne kadar güzel kalın uzun bir mektup. Sen akşam eve gittiğinde refleksiyon yaparken dedi mektubu da okursun. Ben dedim ne yaparken?
Reflection dedi. İngilizce konuşuyoruz. Reflection while you're reflecting the day. Güne refleksiyon yaparken dedi. O ne dedim? O ne ki? Ne yapılıyor? Ya dedi işte bütün bir gün bitmiş, eve gidiyorsun, rahatlıyorsun, ne bileyim belki bir şarabını koyuyorsun ki Avusturya'da beyaz şarap hani su gibi içilen bir şeydi. İşte eline alıyorsun şarabını, bir dinlenirken, gevşerken, günü düşünürken yapmıyor musun sen dedi yani. Yo dedim, o ne, ben bir şeyin üzerine düşünmüyorum ya, öyle bir şey mi var, öyle bir teknoloji mi var, bana anlat. Adı da Gudrun'du, buradan selam yollayayım. Sene 2007 Mayıs ayı. Bu fikir benim hoşuma gitti. Hadi dedim, yoksa bana kalsa o an orada okuyuverirdim iş yerinde. Hadi dedim evde okuyayım onu, güzel tadını çıkarayım, anı güzelce yaşayayım. Biraz araştırdım, reflection falan. Orada bir felsefe derneğine başlamıştım. Onların sayesinde adapte olmaya çalışıyorum. Onlarla konuştum. Reflection nedir? Düşünmek nedir? Üzerine düşünmek nedir? Aslında reflection şöyle, üzerine düşünmek. Ve üzerine düşünme alışkanlığı, o günün sonunda günü kapatırken ben bugün ne yaptım, iyi mi yaptım, kötü mü yaptım, günü nasıl geçirdim, işte biriyle tartıştıysam acaba farklı nasıl olabilirdi, işte güzel bir şey değilse neyi iyi yaptım, acaba bunu nasıl bir daha tekrar edebilirim gibi bir muhasebe diyelim, günün Z raporu hiç benim yaptığım bir şey değildi. Türkiye'deki hayatımda hiç vakıf olduğum bir şey değildi. Ama ben o gün o mektupla birlikte, annemin yazdığı mektupla birlikte, Gudrun'un yönlendirmesiyle bizim sekreterimizin, böyle bir şeye başladım ve hadi dedim not tutayım. Küçükken günlük yazardık, işte sevgili günlük, bugün bunlar oldu falan. Ama hayatın üzerine bakmanın yolu olarak yazmak ya da düşünmek benim Avusturya'da tanıştığım bir şey oldu. Ve bunun için de gerçekten sessizlik gerekiyor. Bunun için de yalnız kalmak gerekiyor. Ve yalnızlığa ve sessizliğe, ikisine birlikte alışıp bunu bir zenginliğe, kendi içime dönmeye, belki günümü, hayatımı muhasebe edip bir şeyleri iyileştirmek için kullandığım alanlar olarak görmeye başlamak, acılı, istemediğim, televizyonlarca dolusu bölünmelerle, sokaktan gelen seslerle, bütün gürültüye maruz kalarak belki içimden geçeni görmek istemediğim bir süreçte mecburen yaptığım bir şey oldu. Bugün üzerinden kaç yıl geçmiş, neredeyse 20 yıl, 19 yıl. Ben her gün meditasyon yapan, evinde televizyonunu hiç açmayan, hatta çalışıyor mu bile bilmiyorum, Netflix üyeliği olmayan birisiyim. Çoğu insan da şaşırıyor. Netflix bile mi yok? Hayır, yok. Müzik dahi dinlemez oldum. Bu iyi bir şey değil, hani bunu öneriyor değilim ama ihtiyaç duymaz oldum. Ve hani beğendiğim bir müziği açıp şarkıyı dinleyip tekrar kapatıyorum. Herhangi bir playliste kendimi maruz bırakmıyorum. Herhangi bir dönen reklamlara asla kendimi maruz bırakmıyorum. Çok uzun yıllardır böyle. Böyle çok insanlar var artık. Yalnız değiliz ama 2007 yılında öğrenmeye başladığım bir şey. Hayatımın rutini olması birkaç yılımı aldı ama kattığı zenginlik, düşünmek gerçekte nedir? Üzerine düşünmek, hayatın üzerine düşünmek, hele de bunu mümkünse her gün, her hafta bir şekilde alan açıp yapmak ne kadar insanı ayaklarını yere bastırır ve otomatik pilottan bir robot olmaktan kurtarır, çıkarır. Bu sayede öğrendiğim bir şeydi. Soruyorum size, yalnız kalabiliyor musunuz? Yalnız kalmayı seviyor musunuz? Ya da düşünmek nedir mesela? Bunu da bir gün konuşalım. Benim böyle öğrenme anlarım var. Bir tanesi Gudrun'un refleksiyonu. Bunları paylaşmaya devam edeceğim. Öğrenme anlarını. Şimdi biliyorum ki 40 yaş üstü kadınlarda daha çok görüyorum. Şimdi ayrımcı konuşmuş olmayayım ama yalnız kalmak, kalabilmek, tek başına tatile gitmek bundan 10 yıl önce çok nadir bir şeyken şu anda neredeyse rutine bindi. Çok sevindirici. Ama bununla hiç alakası olmayan, yalnızlıktan ödü kopan insanlar da var. Gelin, susacak, korkacak bir şey yok. İnsan gerçekten daha da zenginleşiyor. Ve kendini bulmak, kendini bilmek, kendine, hayatına liderlik yapabilmek için yalnız kalabilmek de mutlaka gerekiyor. Sessizlikle ilgili ayrıca konuşacağım, meditasyonla bağlantılı olarak. Bugün bu iki öğrenme anını sizlerle paylaşmış olayım. Eğer içerikleri beğeniyorsanız beni lütfen destekleyin ki sesim daha çok insanlara ulaşsın. Bu kanalda bilgiden öte bilgelik yolunda hep birlikte ilerleyelim istiyorum. O yüzden bilgi yetmez. Bilgelik için umarım daha bilgece bir yaşam için fırsatlarımız olur. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.